Merhaba Samet. Öncelikle tüm Merhabalar. Türkiye'nin başı sağ olsun. 6 Şubat'ta gerçekleşen depremler hepimizi derinden sarstı. Bu konuda hissettiklerin ve söylemek istediklerin neler? Evet, söylemek istediğim çok şey var. Bazı komplo teorileri de var, yorumlarım da var. Ama öncesinde genel bilgiler, konu başlıklarıyla ilerleyelim istersen. Daha temiz, daha değerli toplu ilerleriz. Sayısal verilerde neler olmuş onlara bir bakalım. Sonrasında ben hem yorumumu hem de işte bu konularda anlatan komplo teorilerini ya da görülen öngörüleri başka kişilerin yorumlarını da aktaracağım. Öncelikle genel bilgilerle başlayalım. Saat 04.17 ve 13.24'te olmak üzere 7.7 ve 7.5'lik merkez üssü Kahramanmaraş olan iki deprem meydana geldi. 17 Ağustos 1999'da geçirdiğimiz depremle 6 Şubat depremi kıyaslandığında nasıl büyük bir felaket yaşadığımızı aslında daha net bir şekilde görüyoruz. Sen arka tarafa da bu tabloyu koyabilirsin. 17 Ağustos ve 6 Şubat arasında şu şekilde farklar var. 17 Ağustos'ta oluşan deprem 7.4 şiddetinde. 6 Şubat'ta oluşan depremse arkadaşlar 7.7 ve ardına 7.4 şiddetinde bir deprem daha yaşanıyor. 17 Ağustos'ta 5 ilde yıkım gerçekleşiyor. 6 Şubat'ta ise 10 ilde yıkım gerçekleşiyor. 17 Ağustos'ta deprem sonrası artçı depremler meydana gelirken 6 Şubat'ta depremden sonra bir defa daha bir deprem meydana geliyor. Bu da Türkiye'de ilk defa yaşanan bir şey. Böyle bir artısı da var. 17 Ağustos'ta yaşanan deprem yerin 17 kilometre derinliğinde, 6 Şubat'ta yaşanan deprem ise yerin 7 kilometre derinliğinde, yani yüzeye daha yakın, etki alanı daha fazla, hissedilmesi daha fazla oluyor. Bu bölgede bu boyutta depremler en son 1114 yılında görüldü. Yani nereden baksan 900-1000 yıllık bir geçmişi var. Ülke genelinde deprem sonrası 7 günlük milli yas ilan edildi. Üniversitelerin açılışı ertelendi. 10 il hariç 71 ilin 20 Şubat'a kadar okulları tatil edildi. 10 ilde ise okullar 1 Mart'a kadar tatil edildi. Başta Azerbaycan, Macaristan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan gibi Türk devletleri olmak üzere Japonya, Hollanda, İsrail, Yunanistan, Almanya gibi birçok ülkenin acil kurtarma ekipleri İstanbul'a geldiler. Aynı zamanda çok büyük yardımlarda da bulunan insanlar oldu. Hem Avrupa'dan hem de Türk ülkelerinden. Ünlü iş adamları, sanatçılar, spor dünyasından isimler hem maddi hem manevi yardımlarda bulundular. Başta bunların başını Ahbap Derneği Başkanı Sayın Haluk Levent ve Babala TV kurucusu Sayın Oğuzhan Uğur çekti. İkisinden de gerçekten Allah razı olsun, başka bir şey diyemiyoruz. Afet bölgesinde olan 10 ilde yaklaşık 3 aylık OHAL ilan edildi arkadaşlar. Yani biliyorsun, haberlerde de gördün, yağmalama durumları gibi şeyler oldu. Artık polise, askere vurma yetkisi verildi orada. 3 aylık OHAL ilan edildi. Başka konu başlıklarına bakacak olursak, Dünya Bankası Türkiye'ye 1.7 dolarlık bir finansman sağladı. Gaziantep'te yıkılan Bahar Apartmanı'nın müteahhiti İbrahim Mustafa Uncuoğlu, soy ismi de çok manidarmış, İstanbul'da gözaltına alındı. Bunların yanında güzel şeyler de yaşandı, kötü şeyler de yaşandı. Bazı kötü şeylerden bahsedeyim. AFAD'la Ahbap arasında bir çatışma gibi, daha doğrusu bir sürtüşme gibi bir durum meydana geldi. Aslında ikisinin de bir suçu yok. İkisine de dahil olmayan bir insan gereksiz bir açıklama yaptı, öyle söyleyeyim. Ahbaba yardım göndermeyin gibisine bir şeyler söyledi. Ama ben bu iki yardım kuruluşunun da bu konuda bir sıkıntısının olmadığını düşünüyorum. Dışarıdan bir müdahale olmadığı sürece, çünkü kimsenin haddine değil. Aynı zamanda tüm ülkemizde bütün illerden sürüsüyle yardım tırları yapıldı, yardım tırları gönderildi. Bunu yapanların yanında bu yardım tırlarını çevirip yağmalamaya çalışanlar ya da işte bu BİM'i, başka böyle marketleri yağmalayıp televizyon çalanlar, çamaşır makinesi çalanlar da oldu. Yani iki ucu da var arkadaşlar. Hani yardım etmek isteyen var, yardım ederken köstek olan da var bu arada. İşte yardım malzemesi gönderip yardım malzemesinin içinde abiye gönderen, topuklu ayakkabı gönderen, dalga geçer gibi delik ayakkabı gönderen insanlarımız da var bizim. Ama işte şehidinin kıyafetini, montunu gönderen annelerimiz de var. Dediğim gibi yani her ülkede iyi insanlar, kötü insanlar var. Bizim sadece temennimiz bu ülkede iyi insan sayısının fazla, kötü insanın da azalması, kahrolması. Bunun haricinde Japon bilim adamı Shinji Todo'nun bir açıklaması var. Türkiye'de yaşanan deprem Japonya'da yaşanan depremlerin 10 katı büyüklüğünde ve kara depremi olarak bakıldığında tüm dünyada yaşanan en büyük depremlerden biri gözüyle bakılıyor. Aynı zamanda İngiliz jeofizik mühendislerinden birisi de
Türkiye'nin başına gelip gelebilecek en kötü senaryo geldi. 7.7'lik bir depremden sonra 7.4'lük bir deprem daha geçirmek bir ülkenin başına gelebilecek en kötü senaryo başlığını açtı. Onun haricinde aldığım notlarda zaten bunu Sayın Celal Şengör çok güzel bir şekilde anlattı. Yani bayağı bildiğin ders kitabı niteliğinde bir şekilde onun da videosunu arkaya koyabilirsin. İki farklı fay hattında iki farklı deprem yaşandı. Arap levhası ve Anadolu levhası olmak üzere. Japonlar bizden farklı olarak ne yapıyorlar da daha büyük şiddetindeki depremleri daha az hasarla atlatıyor? İşte o söylediğim Japon bilim adamı Shinji Todo'nun açıklaması da bu yönde. Şimdi Japonya'da oluşan depremler yerin 150, 200, 600 hatta 600 kilometre altında gerçekleşiyor diyor. Sayın Celal Şengör de bunu açıkladı. Ondan dolayı aslında etkilediği alan çok büyük ama şiddeti çok az oluyor. Bizim derinliğimiz 7 kilometre derinlikte, yani çok yukarıda bir alan. Ondan dolayı çok fazla hasar gören yerlerimiz var. Aynı şekilde Japonya'nın derinlik olarak 18 kilometre derinlikte bir deprem meydana geliyor ve bayağı bir kişi ölüyor. Dediğim gibi tamam, onların inşaat malzemesi ya da kullandığı şeyler tabii ki fazla ama tamamen olayı Japonya ile kıyaslayamayız. Kara depremi olarak adamın kendi söylediği laf yaşanan en büyük kara depremlerinden birisi diye söylüyor. Akıllara gelen şu tarzda sorular var. Son zamanlarda konsoloslukların kapatılması, ABD ordusunun 2002 yılındaki tatbikatı ya da harp teknolojisinin bu depremlerle olabilecek etkisi üzerine komple teorileri. Bunların hepsi tesadüf müydü peki? Şimdi harp teknolojisinden bahsediyorsun büyük ihtimal. Harp teknolojisine uzmanlar şu şekilde cevap veriyor. Böyle bir şey mümkün değil diyorlar. Ama aynı uzmanlar şöyle de söylüyor. Yani halk deyimiyle söyleyeceğim. Şişmiş bir fay hattı. Yani artık deprem olacağı belli bir fay hattına küçük bir insan müdahalesiyle o deprem gerçekleşebilir tarzında söylemleri de var. Sayın Celal Şengör ve Naci Görür'ün. İkisinde böyle bir teorisi var. Aynı zamanda işte çıktı yine her zamanki gibi Kain dizi Simpsonlar diye orada işte Kahramanmaraş gösteriyor. Onu ben çok sallamıyorum, yani çok fazla takmıyorum. O benim görüşüm, kendi görüşüm. Başka sorduğun neydi? Bu tatbikatlar diyorsun değil mi? O tatbikatlarda şöyle bir şey arkadaşlar. Hiçbir şey yokken 9 ülke terör bahanesiyle konsolosluklarını kapattı. Bir anda kapattı ve bunun sonrasında böyle bir depremin olması çok manidar gözüküyor. Aynı zamanda ABD ordusunun 2002 yılındaki bir tatbikatından bahsedeyim size. Senaryoya göre hedefteki kırmızı ülke stratejik konumda ve komşusuyla o adalar konusunda sıkıntı yaşamaktadır. Bize de tanıdık geldi zaten bu, değil mi? İşte stratejik konumda olan bir kırmızı ülke var ve komşusuyla adalar konusunda sıkıntı yaşayan bir ülke. Kırmızı ülkede deprem olur ve ülke yetersiz kalınca ülkenin silahlı kuvvetleri olaya dahil olup darbe yapar. Sonrasında ABD'yi temsil eden mavi ülke kırmızı ülkeyi işgal eder ve krizi bitirir diye 2002 yılında ABD ordusunun yaptığı bir tatbikatmış bu. Yani dediğim gibi bu şekilde komplo teorileri var. Harp teknolojisinde bazıları dediğim gibi insan eliyle bir depremin tetiklenmesinin mümkün olduğunu savunurken bazıları bunlara safsata diyor. İşte aynı Simpsonlar dizisinde olduğu gibi bunlar planlanmış diyenler var, planlanmamış diyenler var. Aynı zamanda o gemi oradan geçti eyvallah da herkes unutuyor. Akdeniz'den geçen nükleer savaş gemilerini unutuyor. Öyle de bir durum var. Yani depreme çok yakın bir zamanda Akdeniz'den geçti bu gemiler. Yani bunlara bakılacak olursa dediğim gibi bazı insanlar bunlara inanabilir, bazı insanlar inanmaz. Dediğim gibi herkesin kendi görüşüdür. Ben size olan olayı anlatıyorum. Bana en manidar ya da daha doğrusu en ilgi çekici gelen şey bu ABD ordusunun 2002 yılındaki yaptığı tatbikat geldi. Yani dediğim gibi bayağı bizi yazmışlar burada. Öyle bir durum var. Yani dediğim gibi arkadaşlar genel bilgileri verdik. Sayısal veriler üzerinden ilerledik. Komple teorilerini sizlere anlattık. Biraz da kendi görüşlerimi söylemek istiyorum. Yardım eden çok oldu. Allah razı olsun. Yani elindeki son battaniyesini veren teyze bile oldu. En son gördüm ben onu, böyle bohçasıyla taşıyordu. Çok güzel insanlarımız var bizim ama aynı zamanda bundan nemalanan çok kötü de insanlarımız var. Saçma sapan dediğim gibi yani böyle abiye gönderen, topuklu ayakkabı gönderen, dalga geçen, hele sosyal medyada dalga geçen insanlarımız da oldu. Göçük altındaki birisiyle konuşup sesimi duyuyor musun diye dalga geçen ya da Allah'ım inşallah bu felaket bir daha başımıza gelir diyen bin bir türlü saçma sapan tip de oldu. Elindeki en son battaniyesini veren insan da oldu. Hiçbir şeyini vermeyen insan da oldu.
Ben sadece şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Ne olur, ne olur devlet büyüklerimize sesleniyorum. Bu olayı siyasileştirmeyelim. Bu olay tüm Türkiye'nin olayı. Aman bunu bu yapmış, aman bu kolinin üstüne biz siyasi amblemimizi yapıştıralım. Buraya bunlar gelmesin. Siz işte Amerika'nın adamısınız, İngiltere'nin adamısınız diye yardımları geri çeviren insanlar. Kendi içimizde biz bir ayrışamıyoruz ki. İngiltere'deki adam beğenmediğimiz İsrail acil kurtarma ekibi gönderdi bize. İşte Japonya, Çin, Kırgızistan, Özbekistan bütün Türk devletleri gönderdi. Ama biz kendi içimizdeki şu savaş, şu kavgayı aşamıyoruz. Bazı insan gidiyor işte yağmalayıp saçma sapan çamaşır makinesi alıyor, televizyon alıyor. Bu olayı yapmayalım artık. Bu olayı gerçekten yapmayalım ama en önemli şey şu anda olan olay insan canı. Yani bir canlı canı, insan canıyla demekle kalmasın. İşte kedilerimiz, köpeklerimiz de mağdur oldu burada. Artık bunun üzerinden siyaset yapmayalım ve tek yürek olup ne yapabileceğimize, bu durumu nasıl düzeltebileceğimize, yani %70'i silinen bir ilden bahsediyoruz, Hatay'dan bahsediyoruz. Bu ili nasıl tekrardan güzel bir hale getirebileceğimize çalışmalıyız. İnşallah devlet büyükleri bu şekilde bir birlik olup bu şekilde ilerlerler. Hepimize tekrardan geçmiş olsun. Tüm Türk milletinin başı sağ olsun. Kendinize çok çok iyi bakın.